Vatikan'ın gizli güneş tanrısı ayini. Şehir efsaneleri, söylenceler, akıl almaz olaylar. Belki de üzeri saklanan inanılmaz gerçekler. Zaman içinde pek çok imkansız dediğimiz şey gözlerimizin önünde gerçekleşmekte. En basitinden bundan 20 sene önce insanlara avuca sığacak ufak bir kutu ile dünyanın bilgisine sahip olacaklarına ve bunu ceplerinde taşıyıp uzaktaki insanlar ile görüntülü konuşacaklarını söylesek kesinlikle bize deli derlerdi. Ama şimdi o delilik teknolojinin bize sunduğu basit bir gereç sadece. Bu örneği vermemdeki neden yayınlanan her bilgiye şüpheyle yaklaşsak da ne kadar delice gelse de belki zaman içinde bir gerçeklik sağlayabileceği. Bu sebep ile sadece neye inanmak istersek ona inanmalı. Tıpkı birazdan vereceğim örnek gibi. Ne kadar imkansız ve delice gelse de bunun için zaman ve ödenek harcayan yer olan Vatikan'ın bildiğimiz dışında pek çok gizli resmi ve belgeli icraatleri bulunmakta. Bu konunun da onlardan biri olma ihtimali var. Dünyanın en büyük bilgi kaynağı şüphe götürmez şekilde Vatikan'ın kütüphanesidir. 1988 yılında araştırmacı piskopos Alessio Baptiste arşivlerde antik Mısır rahiplerinin güneş tanrısı Ra ile iletişim kurmak için yaptıkları ayinin detaylı tarifini bulmuş. Bunun üzerine nüfusunu kullanarak Papa II. Paulus ile görüşme ayarlamış ve yanında birkaç uzman alarak Mısır'a bir keşif gezisine çıkması için gerekli izinleri almıştır. Kısa bir hazırlığın ardından yola koyulan Piskopos ve ekibi Mısır'a ulaştıktan sonra Kahire Üniversitesi'nden yerel yetkililer ile iletişime geçerek bilgi toplamaya başlamışlar. Ellerindeki bilgilere göre ayinler Heliopolis'te bulunan Kutsal Ra Tapınağı'nda özel bir sunakta gerçekleştiriyordu. Ancak şu ana kadar bu sunak keşif edilememişti. Tapınakta araştırma yapmak üzere Mısır hükümetinden izin alındı. Daha sonra Kahire Üniversitesi'nden bazı uzmanlar da ekibe dahil edilerek tapınak araştırılmaya başlandı. Yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda daha önce keşfedilmemiş gizli ayin odasını keşfettiler. Odanın kapısında hieroglif harflerle Ra'nın yolculuğu hakkında bilgiler yer alıyordu. Yazının tercümesi ise şu şekildeydi. Ra her gece Duat'a geçmek için bir saltanat kayığı ile yolculuğa çıkar. Sabahları Atet, öğleden sonraları da Sektet ona eşlik eder. Maat, kaos, antitezi, kayığın gideceği yolu belirler. Ayın sembolü Tot eşlik eder. Horos'un yanında geceleri beklerdi. Birçok diğer tanrı bu kayıkla beraber Ra'ya eşlik etmiştir. Mehe'nin yardımcılığında. Sen Mehen'i bilir misin? Onun gözleri ateş, pençeleri çeliktir. Mehe'nin işi kayığı karanlık canavarlardan korumaktır. Sunak odasının içinde altından ve değerli taşlardan oluşan ayinlerde kullanılan bazı parçalar buldular. Bunlar bugün Mısır Müzesi'nde sergilenmektedir. Piskopos Alessio, Vatikan'a gelişmeleri bildiren bir mektup yazarak antik ayini gerçekleştirmek için izin istedi. Oldukça uzun bir süre geçtikten sonra Vatikan'daki diğer piskoposlar ve Papa II. Paulus duruma şüpheyle yaklaşıyordu. Bu yüzden ayinin kayda alınması koşuluyla izin verdiler. Ayin ritüeli hakkında çok az bilgi mevcuttur. Bu bilgiler kısaca şöyledir. Sunak odasında üzeri güneş tanrısı Ra'nın sembolleriyle işli taştan 2 halka bulunur. Bu halkaların yanlarındaki duvarlara üzerine ne yazdığını bilmediğimiz iletken bakır levhalar asılır. Ayini gerçekleştirecek olan rahip kel başına iletken altın veya bakır başlık giyerek bu çemberlerden bir tanesinin ortasında durur. Tapınakta bulunan bir başka hieroglif yazısında Ra'nın saçı olan rahiplerle görüşmeyeceği bildirilmektedir. Gerekli hazırlıklar ardından piskopos ayine başlar ve Ra'nın diğer çembere gelerek onunla konuştuğu iddia edilir ve bu sırada kayda alınır. Piskopos Alessio Roma'ya döndükten kısa bir süre sonra 1989 yılında evinde ölü olarak bulunmuş, tüm notları çalınmıştır. Olay polis raporlarında hırsızlık amacı ile cinayet olarak geçmiştir. Ancak Piskopos'un kardeşinin elinde bazı notlar bulunmaktadır ve olayları o nakletmiştir. Piskopos ile Ra Latince konuşmuştur. Ra'nın Piskopos'a aktardığı bilgilere göre Ra, kendi anlattığı dizgiye göre
6. yoğunluk derecesinin sonlarındaki gelişmişlik seviyesinde bir varlık, hatta bir varlık değil, bir varlıklar topluluğu, kendi deyimiyle toplumsal bellek bilişimidir. Aynı amaç ve niyette oldukları için bellek deneyim bankalarını birleştirmiş bir grup varlıktır. Bu varlıklar Aldebaran Güneş sisteminde yaşamaktadır. Daha önce birkaç kez Mısır'a yardım amacıyla gelmiş ancak çabaları saptırıldığı için geri çekilmiştir. Ra Bir'in yasaları adına yardıma geldiğini söylemiş, Bir'in yasaları nedir diye sorulduğunda, diğer tüm yasalar, yasa gibi görünenler, aslında bu yasadan birer sapmadır. Örneğin özgür irade yasası, Bir'in yasasının birinci sapması, sevgi ikinci sapması ve ışık da üçüncü sapmasıdır. Çünkü asıl yasa tek bir şeye, tek bir varlığa, tek bir kimliğe izin veriyor. Yeni Bir'in yasasına göre aslında çokluk, sonluğun kendisinin sapmasıdır. Zaten bir kavramın kökeni sonsuza dayanıyor. Sonsuz olan sınırsız olduğu için tek ve başka bir şey yok. Aslında evren, varlık, olay, kavram, duygu, düşünce diye ayrımsadığımız ve farklı farklı şeyler olarak düşündüğümüz şeyler aynı, tek, bir sonsuzluğun sonlu yüzleridir sadece diye cevap vermiştir. Psikopos'un kardeşinin sağladığı notlarla Medium Carla Ruckert ve Don Elkins aynı metotları kullanarak varlıkla tekrar iletişime geçmişlerdir. Alan McCarthy tarafından ilki 1990 yılında yayınlanan toplam 4 ciltlik Ra Bilgileri isimli kitap bu araştırmaların derlemesi sonucunda kaleme alınmıştır. Birazdan dinleyeceğiniz ses kaydı yapıldığı söylenen ayine ait orijinal ses kayıtlarıdır. Bu ses kaydı çok saygın şirketlerce incelenmiş ve üzerinde hiçbir montaj olmadığı, seslerin orijinal nitelikte olduğu belirtilmiştir. Sesteki dijital tınının sebebi ise kayıttaki yer alan frekansların bizim duyabileceğimiz düzeye çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.